Alman G8, G8.2 ve G10 lokomotiflerinin Türkiye için üretilen lokomotif versiyonları, özellikle zorlu Anadolu coğrafi şartlarından başarıyla geçtiler. Bu da beraberinde zaman içerisinde yeni lokomotif üretim ve alımlarının Türkiye açısından önünü açtı. 1800'lerin ikinci yarısında neredeyse peşi sıra kurulan Osmanlı Demiryolu Şirketi ile İzmir Kasaba Demiryolu Şirketi, kendi lokomotiflerini üretmektense dış alım yoluyla demiryolu araçlarını giderdiler. Fakat zaman içerisinde yatırımların yetersizliği, savaş günleri ve ekonomik zorluklar bir araya geldiğinde eskiyen araçların yenilenmesi zorlaştı. Öte yandan Batı Anadolu'daki engebeli arazilerin bulunduğu alanlarda dahi düşük aks koşulunun bulunması, burası için özel lokomotiflerin üretilmesini zorunlu kılıyordu. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, Alman demiryolları örneğini takip ederek 1930'ların başında lokomotif filosunu standartlaştırmaya ve modernize etmeye karar verdi. Bunun siparişi sadece Alman standart lokomotiflerinin temel yapım prensiplerini tüm tasarım kusurlarıyla birlikte oluşturacak yeni Türk İnşaat Programı'nı uygulayan Alman şirketlerine verildi. Dağlık bölgede ağır ekspres tren hizmeti için 46 bin sınıfı ve ağır yük lokomotifi olarak da 56 bin sınıfıyla yalnızca çağdaş Alman lokomotiflerinde şaşırtıcı derecede benzemekle kalmayıp lokomotifler de yaratıldı. Son derece yüksek atık ve kükürt içeriğine sahip Türk taş kömürü kullanıldığında dahi sorunsuz bir şekilde buhar üretebilen iddiasız iki silindirli tasarımların başarılı olduğu da kanıtlanmıştır. Bu öncelikle az önce bahsettiğimiz gibi Alman standart serisi G8, G8.2 ve G10'un temsilciler için geçerlidir. Bunu 1920'lerde Türkiye koşullarına özellikle sınırlı aksla ilgili olarak özel olarak uyarlanan 46 binlik lokomotifler başarıyla ortaya koydu. Osmanlı Demiryolu Şirketi ve İzmir Kasaba Demiryolu Şirketi'nin Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları tarafından devralınmasından sonra Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, İzmir merkezli ana hat ve banliyö hatlarında arazi koşullarına uygun lokomotif tedariği için yeni lokomotif siparişi oluşturdu. Henschel, Krupp ve Schwarzkopf tarafından 1933'ten 1937'ye kadar teslim edilecek olan bu 1EH2 lokomotifleri G10'dan gelen 2DH2 yani 46 binliklerin silindir, motor, kontroller, akslar, süspansiyon yayları ve fren çubuklarının benzerini oluşturdu. Bağlantı parçaları kabin ve fren çubuğu ile G10 lokomotifinden alınan bu yeni üretilecek olan lokomotif, donanımlı kazan, sürücü kabini ve tank ikinci tasarımdaki 46 binlikten farklı olarak tasarlandı. Kaba ve güçlü kazana rağmen lokomotifin 7 dingili üzerine dağıtılan ağırlık ortalama 13,5 tonluk dingil yükünden daha azıyla sınırlı olabiliyordu. 1936-1937'de Krup'tan yapılan son iki teslimatın kazanı biraz daha kabaydı. Knorr besleme pompası ve yüzey ön ısıtıcısını kullanan orijinal kazan beslemesi daha sonra yerini İngiliz tarzı enjektörlere bıraktı. Tüm lokomotifler büyük rüzgar deflektörleri ile donatıldı. Ek olarak buhar kubbesi ve regülatör kubbesi her biri kazanın tepesinde bir kum havuzu bulunan ortak bir kaplama altında birleştirildi. Başarılı çok amaçlı lokomotifler ki hem yük hem yolcu taşımacılığı için tasarlanmışlardı. 1934 ve 1935'te kamulaştırılan eski özel Osmanlı Aydın Demiryolu Şirketi ve İzmir Kasaba ağları için tam olarak doğru bir tercihti. Lokomotifler toplamda 27 adet teslim edildi. İzmir ve Afyon depoları onlarca yıldır 57 bin sınıfına ev sahipliği yaptı. Aydın-Nazilli üzerinden güney hattındaki yüksek coğrafi şartlı taşımacılığın neredeyse tamamı bu sınıfın elindeydi. Yolcu ve karma taşımacılığı 1980'lerin ortalarına kadar hızla bu hatlar üzerinde çalışmaya devam etti. Ancak Manisa-Uşak üzerinden geçen rotada 57 binlik bir istisnaydı. Buradaki hat, Depo Uşak'tan gelen 56.500 hakimiyetindeydi. Alman demiryollarına ait V100'lerin Türkiye'de kullanımı ortaya çıkana kadar İzmir civarında banliyö trafiğinde ve Ödemiş'e giden trenlerin önlerinde 57 binlikler bulundu. Buharlı lokomotif işletmeciliğinin son yıllarında Goncalı, Denizli ve Sütlaç Çivril ana hatlarında 57 binliklere rastlanıyordu.
Selçuk'tan Çamlık'a uzanan rampadaki itme çekme lokomotifi olarak eski 56.900'lerin yerini aldılar. Depo Burdur son olarak Eğridir'den sonra da bu lokomotiflerle bazı performanslara imza attı. İzmir Alsancak deposu artık ihtiyaç duyulmayan 57 binliklerin 1980'lerdeki toplama noktası haline geldi. 57.009 yedek makine olarak Uşak deposuna tahsis edilen son treni devraldı. Onunla bir dizi özel gezi gerçekleştirdi. Bugün 57 binliklerin muhafaza edilip sergilenen lokomotiflerinden bazılarını 57.001, 57.018, 57.023, 57.026'yı Çamlık Buharlı Lokomotif Müzesi'nde, 57.003'ü Balıkesir'de, 57.007'yi Ankara Açık Hava Müzesi'nde, 57.020'yi Burdur'da ve 57.014'ü Gaziemir'de görmek mümkün.